Yani bu sorunları göz önünde bulundurduğumdaki ana temel noktalar da şu: evet, göç Türkiye'de çok güncel bir konu. Geçmişte de güncel bir konu ama bu konularda her daim daha Türkiye'ye göç eden, Afganistan'dan göç eden, işte gerçekten ciddi ülkelerinde problem yaşayan insanların göç ettiği bir göç durumu söz konusu. Yani bunu genel kavram olarak mülteci de diyebiliriz, göç de diyebiliriz. Her türlü bu anlamda araştırmalar çok. Ama gel gelelim ki vatanına dönmek isteyen ve yurt dışında doğup büyümüş Türkler adına yapılan göç çalışmaları ya da bilgi bulamıyorum. Yani o zaman da bulamadım, hala baktığımda da bulamıyorum. Hatta bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, hukukçular, yani artık o kadar odak noktamız bizim ülkemize gelen ama bizim ülkemizde nasıl diyeyim, kalifiye olarak halkın içine direkt dil ve kültürel anlamda entegre edemeyeceğimiz bir göç problemiyle iç içeler ki gerçekten ülkesine geri dönmek isteyen, ki azımsanmayacak kadar da aslında sırf kendi çevremden yola çıkarsam var bu insanlar. Bunlarla ilgilenen ya da işte benim gibi insanlarla ilgilenen kimse ya da bir kuruluş ben bugüne kadar bulamadım. Şu anda da hala dönem dönem belirli konularda yaşadığım terimsel zorluklar var. İşte mesela tahakkuk, muvaffakat gibi şu an hala gördüğünüz gibi çok söyleyemiyorum ama hani bu tür basit, yani evet tabii ki de belirli kurallar, şeyler farklı dillerle anlatılmak zorunda ama bunu basitleştirip işte şunu şuradan şu şekilde yapabilirsiniz, bu demektir tarzında bir kaynak bulamadım. İlk Alanya'ya geldim. Alanya'da otelde çalıştım. Misal oraya girişlerim falan çok, yani hani sıkıntısız oldu. Çok da iyi bir işverenim vardı. Onu ayrıca söylemek istiyorum. Eğer bir gün Alanya'ya dönersem yine aynı yerde çalışırım her zaman. Alanya tabii ki daha küçük bir şehir. Alanya daha çok, hani çok turist var. İşte Rus, Alman, daha böyle küçük bir yer olduğu için misal oradaki işlemler daha böyle kolay. Çünkü nüfusu daha çok az. Misal İzmir'e bakarak İzmir daha büyük bir şehir. İzmir yoğun, İzmir çok kalabalık, İzmir bir sürü göç aldı. Mesela Alanya yine farklı, şu anda da göç var ama daha çok Ukrayna, Rusya. Ama mesela İzmir bayağı bir kalabalık şehir ve burada biraz farklı, biraz daha stresli. Yani onu diyebilirim kesinlikle. Alanya o konuda daha rahat, yani daha sıkıntısız. Ama büyük şehirler genelde zaten öyle. Mesela İstanbul'u hiç düşünmek istemiyorum. Yani orası kaos gibi. Ama İzmir'de yani maalesef hele bu son senenin içinde o aşırı bir yoğunluk var. Biraz daha sıkıntılı. Ama misal iş Almanca konuşanlara çok var Türkiye'de. Çoğunlukla çağrı merkez işleri tabii ki. Ve tabii ki kazançlara bakarsan yani kazançları gerçekten yüksek, yani iyi kazanıyorsun. Ve o şekilde aslında sıkıntısız oluyor. Çünkü bir ay bile işsiz kalmazsın eğer Almanca konuşuyorsan. Çünkü bir sürü seçenek var. O konuda yine daha şanslıyız. Mesela buradaki arkadaşım olsun, biyokimya okudu, onu okudu, bunu okudu ama onun maaşı o kadar düşük ki, misal eğer normal bir iş yapıyorsa aynı sektörde, ama onun artısı Almanca konuşması. Mesela kız okudu, bütün bilgilere sahip ama o sektörde çok az para kazanıyor. Kız ne yaptı? O da Almanca konuşuyor. Gitti mesela bir çağrı merkezde çalışıyor. Çünkü daha çok para kazanıyor. Ama okuduğu sektörde tecrübe yapamıyor maalesef. Empati kelimesini kullandığımız zaman bütün insanlığın ihtiyaç duyduğu bir kavram diye düşünmekteyim. Bakıldığında hani ülkeler arasında her yerde tabii uygulanması belli çerçeveler içerisinde gerekmektedir. Ama bu aynı zamanda bıçak sırtı bir konu. Aynı zamanda hani öyle diye düşünüyorum. Çünkü biz hepimiz bir bireyler olarak bir araya geldiğimizde bir toplumu oluşturmaktayız. Toplumlar, kültürleri bu şekilde zincirleme reaksiyonlar ve devam etmekte. Kuralların
net bir şekilde, temel kuralların net bir şekilde uygulanması gerektiğini %100 düşünmekteyim. Ki işleyiş her şekilde devam etsin. Ahmet, Mehmet'le eş olduğunu bilsin. Herkes yürüyebileceği yolun, umut edebileceği hayallerin netliğine kavuşabilsin. Dolayısıyla bir taraf seçmem gerekirse tabii ki kuralların net belli olduğu kısım taraftarıyım. Mümkünse empati kısmı da işte aralara serpiştirilebilse çok güzel olur.